Mesela bir yerde bir şey yapacaklar. O ortama girmeden önce şöyle bir tozunu temizlemek, işte minderleri düzeltmek de hizmet. Hizmet edenler daha kolay hizmet edebilsinler diye. Mesela onların çaylarını yapmak, sularını hazır etmek. Bu da çok büyük hizmettir. Küçümsememek lazım. Mesela rahmetli Cennet Mekan Seyyid Muhammed Kaysar sallallahu aleyhi ve Efendimiz buyuruyor. Dergahta bir bardak çay yıkamak, bir bardak çay bardağı yıkamak diyor. 101 bin diyor çekilen, muhabbetle çekilen 101 bin gülden daha evladır buyuruyor. Dergahta yıkanılan bir bardak diyor çay bardağı. Bu kapı öyle bir kapı. Öyle istifade edilebilecek bir kapı. Ama işte bizim şey yok. Ne diyorlar ona? Seyyidinlerde. Biz diyor bu işi öğrenmişiz artık. Öğrenmişiz. Yani biz bu sohbetleri çok duyduk. Dayı Allah razı olsun. Abi sen anlatıyorsun ama biz çok duyduk. Çok. Yok öyle bir şey abi. Yok. Öyle diyen Sofi'yle mesela irtibatını kes. Hiç konuşma. Biz biliyoruz ya onları anlatıyoruz. O zarar verir sana. Çünkü mesela rahmetli Mehmet abi buyuruyor diyor ki bak diyor bak şu karşıdakini görüyor musun diyor. Genç bir tanesi tutmuş, yaşlı bir tanesini sohbet anlatıyor. Yaşlı da boynunu bükmüş böyle dinliyor. Rahmetli Cennet Beken Mehmet Erbay diyor ki bak diyor o anlatan var ya o anlatan diyor daha yeni Sofi karşısındaki diyor seyri sülüğü diyor 4 defa bitirmiş adam diyor. O diyor boynunu bükmüş dinliyor. O da diyor daha yeni diyor tövbe almış diyor bu kapıya gelmiş. İşte diyor öyle olacak. Halif Hazretleri öyle söylüyor. Hiç bilmiyormuş gibi olacağız. Ama biz öyle değiliz. Biz mesela oturuyoruz anlatıyor sohbetini. Sohbet anlatıyor biri. Böyle yapıyorsun. Ha? Evet. Ben sana ne Allah Allah. Arabanın önüne konan biblo gibi. He he. Lan dinle boynunu bük saadatları rabıtayı. Zaten bu kapıdaki sohbetler belli. Mesela Semerkant yayınlarından bir dünya kitap çıkıyor. Mesela kitabı almıyoruz. Hiç kitapları okumuyoruz. Mesela benim abdestimle ilgili bir sorun var. Geliyorum buraya. Ya abi işte benim geçen gün abdest alıyorum da şuramdan işte incecik bir tane kan sızdı. Sonra baktım işte kurumuş da tekrar şöyle yaptım da ovaladım düştü. Ya abdest benim bozuldu mu? O diyor ki yakımım bozulur mu? O kadar abdest bozulur mu? Lan dingil abdest bozuluyor haberi yok. Diğeri diyor ki de bozulmaz oğlum. Bu da artık ondan sonra sormuyor bir daha kimseye. Onunla amel ediyor. Namazı olmuyor haberi yok. Geçen namaz buluyoruz merkezi dergâhta. O film bir tanesi bir namaz buluyor. Lan ayaklar öyle bir kalkıyor yerden benim gövdem girer altına. Dedim bunu dedim uyarmak lazım güzel bir dinle. Nasıl oldu? Mesela adam namaz buluyor ya. Arka ayaklar kalkıyor ikisi birden. Nasıl güzel gidersin? Tabii. Arka ayaklar kalkıyor. Dedim bunu kim tanıyor? Dedi tanıyan var. Dedim bunu söyleyelim dedim güzelce anlatalım. Ya dedi işte dedi, anlatalım nasıl anlatacağız bilmem falan dedi sohbet. Sohbeti söyleriz. Dedim öyle söylersek değil mi? Bir şey alınmaz da. Neyse sohbeti anlattık söyledik. Tevafuk oldu yani. Aradan yarım saat falan geçti. Tekrar bir namaz meselesi oldu. Baktım sohbet bir geçmiş kenarda gene namaz buluyor. Lan sanki yarım saat boyunca sohbette farklı şeyden bahsediyor. Bak insan anlatılan sohbette diyecek ki yani bu benim eksiğim. Biz mesela öyle demiyoruz. Mesela sohbet oluyor ya. Oo bak bak. Bu Halil'e söyleniyor. Bak bak. Vaa bunu söyledi. Bak bu Ömer'e söylendi aslında. Demiyor ulan sana geliyor bu. Demiyor. Ne diyor Gavs-ı Hazretleri sallallahu aleyhi ve sellem? Sohbette diyor bir eksik kusur söylendiğinde kendi üstüne alınmayıp başkasına diyor. Aa ona söylüyor. Ona söylüyor. Ona söylüyor diye diyor. Var ya onu yapan var ya işte diyor, biz ondan diyor nefret ediyoruz buyuruyor. O kişiden. Biz kendimizi hep böyle tam görüyoruz. En iyisini ben yaparım. En iyisini ben söylerim. En iyi ameli ben yaparım. En iyi virdi ben çekerim. Saadatlara o ben gece bir görürüm saadatları. Saadatların bana ettiği hizmet kimse etmiyor. Bir de bir cezbeliyim ben. Lan yok ki. Saadatlar bu hep saadatların malı. Saadatlar verir bazen geri alır.
O geri aldığı zaman da biz biliyoruz yani. Hiçbir şey yapamaz. 2005 senesinde Gavs-ı Hazretleri Kaddesallahu aleyhi ve sellem Tepeören'deyken mübarek buyurdu, dedi ki muhabbeti olmayan abdest bile alamaz buyurdu. 2005'teyken o zaman Tepeören daha ilk yeni açıldığı zaman. Yeni açıldı 2005 senesinde. Mübarek buyurdu, dedi ki muhabbeti olmayan abdest bile alamaz. Dergaha geldik mesela. Dergahta abiler sohbet anlatıyorlar. O zaman böyle öğrenciyiz. Tabii stajyer evliyalık zamanları. Böyle yanıyoruz ya, sürekli boş duruyoruz, dergaha gidiyoruz, abilerin yanında bilmem ne. Anlatıyorlar mesela, diyorlardı. İşte ya o sofi bozulmuş, işte acaba gidelim ziyaret edelim, hatmeye gelmiyor. Hatmeye gelmiyor kelimesini duyunca mesela ben hep şey derdim. Bir insan nasıl olur da hatme yapmaz ya derdim. İyisi de gelmiş. Bu menzile bağlantı. O zaman da muhabbetten yanıyorsun ya. Ahkam kesmek kolay oluyor. Bazen sağlıkları bir kapatıveriyor. Derden bulundu. Abi ondan sonra işte hatmesiz nasıl oluyormuş? Büyükler diyorlar ya, ne oldum demeyeceğim, ne olacağım diyeceğim diye. Bu kapı da öyle. Yeri gelir sofinin bir tanesine fakir görürsün. Ya böyle sofi mi olur dersin. Aynısını yaşatırlar. Hatta daha beterini yaşatırlar. O yüzden hiç şey yapmayacağız. Sofileri hakir görmeyeceğiz. Bu sofiden de iş olmaz. Böyle sofi mi olur demeyeceğiz. O yüzden sağlıklar kadar sırayla bir vurur. Allah korusun dergâhın yolunu unuturuz. Seccadeyi unuturuz. Örtü zaten hak getire. Hatmi gider. Namaz gider. Hizmet gider. Her şey gider. Ondan sonra sofilikten çıkar. Sen sofilikten çıkarsın. Allah korusun. O yüzden sürekli birbirimize dua edelim. Çünkü herkesin, biz biliyoruz yani burada mesela herkesin kim bilir ne sıkıntısı var. Yani derdini söyleyebilir, belki söyleyemez. O yüzden biz birbirimize sürekli dua edelim. Mesela bir çekemiyoruz. Mesela bir çekemeyenler için birbirimize bol bol dua edelim. Rabıta yapamayanlar için. Dergaha mesela gelemeyenler için. Sofilik konusunda mesela sıkıntı yaşayanlar için birbirimize bol bol dua edelim. Mesela dünyalık dertlerimiz var. Onun için de mesela birbirimize dua edelim. Adam mesela para sıkıntısı olabilir. Ekmek sıkıntısı olabilir. İç aleminde sorunlar olabilir. Sürekli birbirimize dua edelim. Kişi ayırmadan. Allah-u Teala gecemize hayretsin. Hakkınızı helal edin. Fatiha. Mesela bir yerde bir şey yapacaklar. Onlar o ortama girmeden önce şöyle bir tozunu Bağdatlardan girdin, en son hükümette bıraktın. Böyle olur genelde bu işte. İşte kalbi zikri diyor, kolaylaştıracak işler yapmak lazım. Yemesinden içmesine, giyim kıyafetine kadar. Her şeye dikkat edecek insan. Mesela vird diyoruz ya, virdi kolay çekmenin yolları da var. Ne yaparsan kolay çekersin bu virdi. Ne yaparsan bu vird çabuk biter. Ne yaparsan mesela akşam namazında rabıtanın daha uzun sürer. Mesela rabıtaya oturuyoruz biz. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah diyorsun. Duruyorsun böyle, iki kıbıldanıyorsun. Mürşit diyorsun, uyuyorsun. 3 dakika geçiyor geçmeye, estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Diyor Sofi sen ne yaptın? Diyor ben rabıta yaptım. Rabıtayı yapmadın diyeceksin, bu sefer onu da yapmayacak. Halbuki rabıta olmuyor. Yok öyle bir şey. Tasavvufta yok öyle bir şey. Bakın bu tasavvuf bu zaman icat edilmedi. Bundan ortaya çıkışından tut da bu zamana kadar gelen var olan tasavvuf hiç değişmedi. Değişiklik sende. Rahmetli Cennet Bekir Seyyid Muhammed Reis Hazretleri Kapısalı Sıra Efendimiz zamanında yaşanan tarikatta bu zamanda yaşanan tasavvuf aynı tasavvuf. Şah Hazretleri Kapısalı Sıra Efendimiz zamanında yaşanan tasavvuf bu zamanda yaşanan tasavvuf. Sen değiştiriyorsun. İçtihat yetkimiz var ya, diyor işte yapabiliriz. Yapamaz. Kitaplarda yazıyor açık beyan. Ve benim mürşidimle yapmıyor. Sen de yapamazsın. İşte nasıl olacak? İşte başkasıyla bu işi yapmayacağız. Bizim tek bir derdimiz olacak kendimiz. Ben nasıl bu virdi çekebilirim? Ben nasıl farzları, şeyleri bitirebilirim, kazaları bitirebilirim?
Yoksa sohbetten kasıt sürekli o benim mürşidim de böyle yapmış. Falan mürşid de böyle gelmiş. Böyle değil. İmam Şükrüverdi Hazretleri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e göre sürekli bu tarikatın Nakşibendi'nin Halidiye kolunda sürekli uçlu kaçlı sohbetinin yapılması bidattır. Bidattır. Hatta devamı dahilinde ısrarla devam edilirse insan diyor tarikattan düşer. Tasavvuf çıkaçtan ibaret değildir. O kapının arkasını gördü. Ya benim de gönlüme doldu sen zaten böyle. Böyle bir şey yok ki. Mürşit yapmıyor bunu. Mürşit yapmıyor. Siz duydunuz mu hiç tavsiyelerini? Gel çok ya. Böyle bir şey yok ki. Böyle bir şey yok. Tasavvufta yok böyle bir şey. Yani görsen bile anlatılmaz. Bazen saadatlar ikram eder. Saadatlar büyüktür. Kapı büyük çünkü. Bir şey olur mesela. İçine malum olur. Ya da böyle hissedersin. Olur. Saadatlar hissettirir. Olur mesela. Dersin Halil şimdi gelecek dersin kapıdan. Tevafuk üzerine Halil çıkar gelir. Ya bunlar sen de yapıyorsun. Yok abicim böyle bir şey. Biz kurallara devamlı sadık kalacağız. Nasıl kırmızı ışıkta geçmiyoruz trafikte? Tarikatın Nakşibendi'nin de kırmızı ışığında geçmiyoruz. Böyle bir şey yok yani. Biz var olanla amel edeceğiz. Çünkü bu kapının en büyük sohbetlerinden bir tanesidir bildiğiniz marifet. Siz bildiğiniz amel edin, bilmediğiniz size öğretilecektir. Bildiğiniz amel edin diyor. Sen bildiğinde senin amelin var, dersin var, hatmen var, rabıtan var. O. Biz onlara devam edeceğiz. Başka hiçbir şey yapmayacağız biz. Yani Ahmet böyle yaptı, Mehmet böyle yaptı. Ömer geldi böyle dedi, Serkan böyle yaptı, Halit böyle yaptı. Böyle değil yani. Tasavvuf bundan ibaret değil. Sonuçta herkes kendi yaptıklarıyla yaşıyor. Herkes kendi yaptığından sorumlu. Biz sadece farkına varacağız. Birbirimize destek olacağız. Yani kurban sen bugün virdini çektin mi? Hadi gel bir çekelim. Budur destek olmak. Ama adama da ilk baştaki soru gibi olmayacak yani. Münker nekir gibi gelmeyeceğim başına. Ya bugün virdini çektin mi? Öyle yok. Kurbana ya hani ben virt çekeceğim. Eğer sen de çekmek istiyorsan gel beraber çekelim. Eğer çekmek istiyorsan gel beraber çekelim. Böyledir diyor. Yardımlaşma böyle olacak. Mesela biri hizmet ediyor. Hizmet edenin önünü açarak diyor hizmet de olur. Mesela birine görev var değil mi? Mesela birinin hizmet var. Onun mesela önünü açmak da diyor hizmet. Ona engel olmamak da hizmet. Bu mesela bizim için önemli. Hiçbir şey yapamıyorsak bile hizmet edenlerin önünü açmak lazım. Sağdaklar diyor yüksüyor hafifler. O zaman diyor mürşitten istifade başlar. Yani ben her gün dergaha geliyorum, her gün hatmi yapıyorum. Mürşidimden de çok haberim var falan yok öyle bir dünya. Eğer bir çekmiyorsan yok öyle bir dünya. Faydası vardır ama bir olmazsa olmaz. Yani hatmi o yapıyoruz hiçbir çekmiyoruz bir işe yaramıyor öyle bir şey yok. Mürşitten diyor sadece istifade diyor az olur. Çünkü ne buyurmuş? Sağladılar kadar sallallahu aleyhi ve sellem mübarekler buyurmuşlar demişler ki zirde olmayanın varidatı olmaz. Mürşid-i Kamil'den nasibi olmaz. Mürşid-i Kamil çeşmeden akan bal gibidir. Zirt de diyor sofinin eline tutulmuş kase gibidir. Çeşmeden sadece elinden kase olanlar alır. Kase yoksa sen kaseyi yapmıyorsan zirtle onu alamazsın. Avucundan ne kadar alacaksın? Artık gidecek. Alırsın ama ne kadar alırsın? Kaseyle doldurursun, olanırsın. Sonra mesela Hazreti Ali Keloğlu Hoca Efendimiz mübarek buyuruyor diyor. Her kabın bir temizlisi vardır. Kalbin temizlisi de Allah zikridir. Yani dönüyorsun, dolaşıyorsun, her şey gene birde geliyor. Yani kalp nasıl temizlenecek? Mesela Abdurrahman Tali Hazretleri mübarek buyuruyor diyor. Kadı sallallahu aleyhi ve sellem. Yeryüzünde yaratılmış olan hiçbir amel kalbi temizlemez buyuruyor. Zevk dışında. Bak, rabıta bile kalbi temizlemez. Rabıta nefsi öldürmek için tek ilaçtır. Bak, her bir ilaçtır. Her bir ilaç bir yere faydası vardır.
Mesela diş ilacı dişe faydası vardır. Kulak ağrısının şeyi yoktur, yararı. Ya da böbrek üstü bezlerinde ağrı vardır. Gidip de mide ilacı ona iyi gelmez. Ya da mide ağrısına gidip de kulak ilacı iyi gelmez. Her bir amelin bir yere tesiri var. Namazın başka bir yere tesiri var. Haccın başka bir yere tesiri var. Sadakanın başka bir yere tesiri var. Hizmetin başka bir yere tesiri var. Rabıta nefsi öldürür. Rabıta başka türlü gitmez. Ben çok virt çekiyorum. Benim nefsim ölür, öyle bir şey yok. Nefsidir diyor. Anca diyor rabıta, mürşid-i kamilin gölgesi diyor parçada. Nefis riya olsun diye sana saatlerce virt çektirir. Ama sana saatlerce rabıta yaptırmaz. Örtünün altında yanarsın, uçarsın. 10 dakika, 15 dakika rabıta yaparsın. 15 dakika yaparsın, telefonu bir açarsın, dersin kesin bir saat oldu. 10 dakika olmuş. Hizmet de öyledir mesela. Hadi bakalım koliler ineceklerler, gidersin. Ulan beni görsün, beni etsin falan diye. Yaparsın, edersin. Ertesi gün dersin, ya geçen işte bu kadar eşya geldi de Allah razı olsun 3 kişi yaptık, bilmem ne 5 kişi, onu söylettirir zaten. Nefis onu söylettirir. Sen farkına bile varmaz. Rahmetli Mehmet Yarbay diyor ki beden yorgunluğun kalır sadece sana. Ama diyor zakir ehli öyle değildir. Diyor zikir ehli öyle değildir. Zikir ehli konuşmaz, söylemez. Yaptık ettik demez. Çünkü nefis kendi günaha meyilli olduğu için nereden nasipleneceğim diye bak. Hani böyle kahvede okey oynayanlar, kağıt oynayanların yanında yancılar vardır ya. Onlar çay içer, sigara içer, bilmem yanlar, faydalanırlar böyle. Nefis de öyle. Haramdan böyle şey yapar, yancılık yapar. Nereden, nasıl böyle bir şey yaparım diye koştur. İşte dün gece beraber kaldık, Allah razı olsun. Ya işte gece kalktım. Bir dua ederken aklıma da sen geldin Sofi. Namazda sana da çok dua ettim. Ben niye söylüyorum namaz kıldığını? Bak farkında değil. Halbuki diyor ki Sofi kardeş rahatlasın diye ben sana dua ettim diyor. Öyle demiyor. Diyor gece diyor namazdayken gönlüme düştüm diyor. Sana diyor çok dua et. Bak, bunlar çok ufak şeyler. Ayrıntıda gizli olan şeyler. Farkına bile varmazsın. Ortaya söylettirir. İşte elhamdülillah mürşid-i kamil bunun için var. Bu tasavvuf bunun için var. Bu virt bunun için var. İşte böyle olursa dergahlara mesela düzenli gelinirse o virt sürekli çekilirse her gün hatmi acilen yapılırsa her gün sofilerle beraber sohbet edilirse bunları yapmak kalbe yerleştirmek daha kolay olur. Yoksa çok zor olur. Çünkü insan yalnız başınayken virdini oturtturamaz. Tek başınayken mesela adam hatmiyi çok zor yapar. Mesela yalnız başına insan sabah namazlara kalkması çok zor. O yüzden sürekli önlem alacak. Mesela adam diyor ki ben sabah namazdan sonra virt çekemiyorum diyor. Gavsistlere bunu söylediler. Gavsistler ne buyurdu? Dedi erken yatacaksınız. Bu senin mürşidinin benim mürşidimin sözü bu. Dedi ya. Dedi sultanım ben sabah namazdan sonra dedi halim olmuyor dedi. Çok yorgun oluyorum, bitkin oluyorum. Virt çekemiyorum dedi. Gavsistlere buyurdu erken yatacaksınız dedi. Bak ne güzel söyledi. Şimdi bak sohbet açsın o zaman. Hazreti Ebubekir Sıddık Efendimiz de buyuruyor ne diyor? Yatsı namazından sonra dünyalık olan her iş kalbi karartır buyuruyor. Yatsı namazdan sonra diyor yapılan her iş diyor kalbi karartır. Dünyalık olarak yapılan her iş. Şimdi biz bir oturuyoruz. Önce sağlıklardan bahsediyoruz. Yarım saat 40 dakika neyse. Sonra hemen dönüyor. Maça giriyoruz mesela. Değil mi? Yarın derbi var. İşte benim arabanın motoru bozuldu. Diyor yüklüyor.